Selam futbol severler. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle futbol camiasında Galatasaray üzerine yaşanılan bir gelişmeyle karşınızdayım. Biliyorsunuz dünden itibaren Icardi'nin tutuklandığı konuşuluyor. Icardi'nin mahkemeye çıkacağı konuşuluyor. Bunları konuşmayacağız. Bunlar sadece bir iddia olduğu için konuşmayacağız. Bu Icardi'nin mahkemeye çıkarılması, tutuklanması yönünde haberler var ama tutuklanır ya da tutuklanmaz. Bir karar mahkemeye çıktığı zaman, eğer çıkacaksa tabii, bir karar çıktıktan sonra bunu sizlerle video olarak kanalımızda paylaşacağız. Ama ben bugün Galatasaray camiasında yaşanılan başka bir gelişmeyi paylaşacağım. Bu gelişmede Roma, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a teklif yaptı. Teklifte bulunmuştu. Bunu konuşacağız. Okan Buruk'a Roma'dan gelen teknik direktörlük teklifini konuşacağız. Icardi ile ilgili videomuza dediğim gibi gelecek. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar diyelim ve videomuza geçelim. Evet, Okan Buruk'a Roma'dan teklif geldi. Sürpriz teklif geldi. Kimsenin beklemediği sürpriz bir teklif geldi. Roma takımı milli hocamıza teklif yapmışlardı. Türk milli takımının hocasına teklif yapmışlardı. Montella'ya bir teklif yapmışlardı. Daha sonra Okan Buruk'a bir sürpriz teklif geldiği söylenildi. Roma'nın Okan Buruk'a teklif yapması gayet normal. Çünkü Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde son zamanlarda kendini çok geliştiren teknik direktörler listesine girmiş bulunmakta. 2 senedir takım üst üste şampiyon oluyor. Şu anda ise takım lider. Avrupa'da lidere çok yakınlar. Son maçta da Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olan Tottenham'ı elediler. Hani Avrupa Ligi'nin en büyük favorisi demeyeyim. Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olan Tottenham'ı yendiler. Hem de eze Tottenham'a top oynatmadan, Tottenham'ın yarı sahasında eze bir futbolla Tottenham'ı yendiler. Ligde de son maçta da kendilerinden sonra gelen ikinci sıradaki Samsun'u yendiler. Öyle ya da böyle Samsun'u yendiler. Güzel bir gidişatları var. Futbolcular yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Artış göstermeye başladılar. Avrupa'da ilk 24'te garanti altına aldılar diyebiliriz. İlk 8 için mücadele veriyorlar ve büyük ihtimalle ilk 8'e de girecek gibi görünüyorlar. Ligde ise liderler ve şampiyonun en büyük favorisi olmasından dolayı Roma'nın Okan Buruk'a teklif yapması gayet normal bir teklif olduğunu düşünüyorum. Bazı Galatasaray taraftarlar bu teklife sevinmişlerdir. Çünkü Okan Buruk'un gitmesini isteyen bazı Galatasaray taraftarı vardı. Yani şu durumda bile Okan Buruk'un gitmesini, şu durumda Okan Buruk'a istifa etmesini isteyen Galatasaray taraftarlarının da ben Galatasaraylı olduğunu inanmıyorum. Onların Galatasaray düşmanı olduğunu, Galatasaray'ın başarılarından memnun olmadığını, Galatasaray her başarı aldığında mutsuz, her başarısızlık aldığında mutlu olan kişiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bir Galatasaray taraftarı olmuş olsaydım şu anda Okan Buruk'a istifa demezdim. Evet, Okan Buruk'un hataları yok mu? Okan Buruk'un yanlışları hiç yok mu? Var. Bazı oyuncu değişikliklerinde geç kalabiliyor. Bazı oyuncuları yanlış yerde oynatabiliyor. Bazı oyuncu değişikliklerini yanlış kişiler oynanarak yapabiliyor ama şu anda saydığım özellikler, yani ligde lider olması, son maçta Samsun'u yenmeleri, Avrupa'da ilk 24'de garanti altına alıp ilk 8'i zorlaya olmaları ve ilk 8'e de girme ihtimallerinin yüksek olması, Avrupa Ligi'nin en büyük favorilerinden Tottenham'ı eze yenmeleri, bunların hepsi varken, bunların hepsini yapan bir Okan Buruk varken, hala bu takımda istikrarlı bir şekilde giden Okan Buruk varken, Okan Buruk'u istifaya davet edenlerin Galatasaray'ın başarılarından mutsuz olan, Galatasaray'ın başarısızlıklarından da mutlu olan kitle olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda iyi giden bir Galatasaray varken, takımın iyi yöneten de bir Okan Buruk varken, normal bir taraftar, Galatasaray'ı seven, başarılarıyla mutlu olan, başarısızlıklarıyla da yüzülen kişilerin Galatasaraylı olduğunu düşünüyorum. Okan Buruk'a istifa edin diyenlerin de tam tersi karakterde olan kişiler olduğunu düşünüyorum. Okan Buruk'a bir teklif geldi ama Okan Buruk şunu dedi açıklamasında. Evet, Roma'dan teklif aldığını doğruladı ama Roma'ya gitmeyeceğini, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. Gitse de anlayışlı olmak gereken, gitse Okan Buruk gitse evet normal karşılarım, gitmese de normal karşılarım. Çünkü Roma son zamanlarda düşüşte olan bir takım. Çok da iyi bir gidişatı olan bir takım değil. Roma İtalya Ligi'nde şampiyon olma ihtimali düşük olan bir takım. Yani Inter'e göre, Milan'a göre, Juventus'a göre daha düşük olan bir takımken Roma'da yaşayamayacağı bir şampiyonluk, alamayacağı bir şampiyonluk sonrasında gönderilebilir ve gönderildiğinde de
tekrar Galatasaray'a hoca olarak gelme ihtimali düşük olabilir diye gitmemiş de olabilir. Gitmek istemiyor da olabilir. Bunu da anlayışla karşılayabilirim. Gitseydi de anlayışla karşılayabilirdim. Çünkü Roma Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde önemli gelişme gösterebileceği, önemli bir gelişme sağlayabileceği bir takım. Ama şunu da açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki Roma'nın Galatasaray'dan çok da bir üstünlüğü yok. Belki üstünlüğü yok da desek doğrudur. Roma ile Galatasaray'ın ben eşler takımlar olduğunu düşünüyorum. Roma İtalya'da şampiyonluk ihtimali çok yüksek olan bir takım olmasa da Galatasaray kendi liginde, Süper Lig'de, Türkiye'de şampiyonluk ihtimali en yüksek takımlardan biri. Belki de Okan Buruk Roma ile yakalayacağı başarıyı Galatasaray ile yakalayabileceğini düşündü. Ve Galatasaray ile yakalayacağı başarıdan sonra belki de çok daha iyi, çok daha kaliteli takımlardan teklif alabileceğini düşündüğü için Galatasaray'dan gitmek istememiş. Galatasaray'dan gitmek istemiyor olabilir. Bu da gayet normal. Gitmesi isteyen Galatasaray taraftarlarını söylüyorum. Bakın hocanız Roma'dan teklif aldı. Hani siz beğenmiyorsunuz ya. Roma aptal o zaman. Ya Roma aptal mı ki Okan Buruk'a teklif göndermiş? Roma'da öyle sıradan bir takım değil. Ya da İtalya'nın alt sıra takımlarından veya İtalya'da kümeye oynayan, ligde kalmayı oynayan bir takım değil. Güçlü oyunculardan kurulu, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım ki hatta Roma'nın oyuncusu Dybala Fenerbahçe'de, Galatasaray'da yazılan bir oyuncu. Hala buna rağmen Galatasaray'da bir teklif almasına rağmen siz hala da Okan Buruk'un gitmesini, Okan Buruk'a istifa sesini nasıl yükseltiyorsunuz onu anlamış değilim. Yani şu anda Okan Buruk'un Galatasaray'da hocalık yapması gerekiyor ve istifa seslerinin yükselmemesi gerekiyor. Çünkü başarılı bir teknik direktörlük gibi son maçına lige baktığımızda son maçında Samsun'u yendiler ki Samsun da şu anda ligde 2. sırada. Galatasaray'ı yenebilirdi. Hani öyle ya da böyle hani diyeceksiniz belki Samsun hocasının maç öncesi yaptığı açıklamaları görmedin mi? Okan Koçuk'un elinden kaçırdığı ve arkasından gol olması, Galatasaray'a kıyak çekmesi, hakemin Galatasaray Samsun maçında Samsun lehine çaldığı pozisyonlar. Yani ne olursa olsun diyorum. Yani öyle ya da böyle ne olursa olsun yendi mi? Yendi. Avrupa'da Tottenham'ı eze yendi. Siz hala bunlara rağmen, iyi gidişata rağmen Okan Buruk'u istifaya davet edip de hala da ben Galatasaraylıyım diyorsanız sizde hiç utanma yok demektir anlamına gelir. Ben bir Galatasaray taraftarı olsam Okan Buruk'a Roma'dan gelen teklife sevinir. Gitmesini istemezdim. Ve Okan Buruk'u asla da istifaya davet etmezdim. İstifaya davet edenlerin karşısında da dururdum. İstifaya davet edilmemesi gerektiğini de anlatırdım. Okan Buruk kendini daha da geliştirecek gibi duran teknik direktörlerimizden biri. Okan Buruk'un tek dezavantajı çok hırçın, en ufak bir şeyde parlayabilecek durumda olması. Bunu zaten ligde de görüyoruz. Hemen hakemlerin üzerine yürüyüp hemen itirazda bulunması, biraz sakin kalması gerekir. Sakin kalabildiği sürece de kendini daha da çok geliştirebileceğine inanıyorum. Galatasaray'da ligde şampiyon olabileceğine inanıyorum. Eğer Galatasaray ligde şampiyon olur, Avrupa'da kupayı alamasa bile en kötü yarı final görürse belki de daha iyi, Roma'dan daha güçlü, Roma'dan daha kaliteli, Roma'dan daha iyi bir takımdan teklif alabileceğini düşünüyorum. Potansiyeli var. Zaten Galatasaray'a gelmeden önce de Başakşehir'de yaşadığı başarılı teknik direktörlük kariyerinden sonra Başakşehir'de yaşadığı başarılardan sonra zaten Okan Buruk Galatasaray'a geldi ve Galatasaray'a geldiği günden bu yana da etkili teknik direktörlük performansını görmekteyiz. Hataları da var ama yaptığı takımda başarılardan dolayı hataları görmezden gelinebiliyor. Bu da gayet normal ve doğal arkadaşlar. Bir Galatasaray taraftarı olsaydım Okan Buruk'un arkasında duran tarafta olur. Okan Buruk'u asla istifaya davet eden tarafta olmazdım. Zaten Okan Buruk'un da istifaya davet edilmesini anlayabilmiş değilim diyorum. Benim Okan Buruk'a gelen, Roma'dan gelen teklifle ilgili görüş ve düşüncelerim bunlar. Sizce Okan Buruk Roma'dan gelen teklifi kabul etmeli miydi? Kabul etmiyorum dedi. Galatasaray'dan gitmek istemiyorum dedi ama kabul etmeli miydi? Siz de görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.